Evet. Şimdi sevgili dostlar, dikkat ederseniz bir ritimle bir taraftan hayatın içerisinde bazı bilgiler alıyoruz. O bilgileri önce konuşuyoruz. Ondan sonra hareketlerle, çalışmalarla deneyimliyoruz ve sindiriyoruz. Dışarıdaki arkadaşlara da haber verin, onlar da girsinler içeriye. Bunlar önemli. Şu anda çalışmamız devam ediyor. Bizim eğlencelerimiz de bir çalışma. Evet sevgili dostlar, bendeyiz. Sevgili dostlar, buradayız. Evet, şimdi hemen hepimiz nasıl gevşemeye müsaitiz. Oysa ki hayat böyle bir şey değil. Yani eğlenceyle diyelim ki çok ciddi bir iş, hepsi ciddi bir iş. Buradayız. Bakın arkadaşlar. Yani eğlenmek de çok ciddi bir iş. Hepsinin kendine göre bir disiplini var. İşte bunu yapamadığımızda bu sefer eğlenmek, mutlu olmak, yayılmak zannederek dışarıya koydunuz. Şimdi neden koyduğunuzu anlamanız çok önemli. Ya da birçok kişi size şifaya geldiğinde kendini ne kadar kastığını, mutlu olmayı, eğlenmeyi, güzel tatlar almayı uzağa koyduğunu göreceksiniz. Gülmekten, mutlu olmaktan korktuklarını göreceksiniz. Bunlarda çok basit bir tane kural var. Sınır çizememe. Sınırını bilememe. Yani mesela şu anda burada ben konuşuyorum. Orada diyelim ki başka bir konunun içine girmiş. Halbuki buraya ne için geldik? Buraya gelmemizin bir sebebi var. Biz bir şifa kampındayız. Şifalanmaya geldik. Aklımızda eğer çeşitli inanç kalıpları, şöyle olursa olmaz, böyle olursa ancak olur, benim dediğim, bildiğim ya da inandığım gibi olsun diye kalıplar varsa sistem seni hemen dışarıya alıyor. Oysa ki her şey o kadar iç içe ki, ölüm ve doğum gibi. Bizim öğrendiklerimizi, fark ettiklerimizi topraklayabilmek için harekete, eğlenmeye, mutlu olmaya, dans etmeye ya da çıkacağız, koşacağız, yüzeceğiz. Ruhta, duyguda ve zihinde aldıklarınızı bedende de topraklamaya ihtiyacınız var. Bedende aldıysak bunları duyguda, zihinde de topraklamaya ihtiyacımız var. Onun için özellikle kendinizi yargılamayı, geçmişteki kendinize bakış açılarını kenara koymayı burada deneyimleyebilirsiniz. Bu hiçbir zaman hani ipin ucunu kaçırmak değil. Her alanda böyle. Şimdi mesela bir arkadaşımız var. Hocam diyor, siz bize dediğiniz güneşe bakın, ben ondan sonra 10 dakika daha baktım diyor. Bu da ipin ucunu kaçırmak. Gözlerin zarar görebilir. Yani şu iyiydi, ben bunu 3 misli daha fazla yaptım. Bu değil. Her şey kararınca, gereğince, yeterince. Nerede soru soracağız? Nerede cevap alacağız? Nerede şifa alacağız? Nerede bir şeyi bırakacağız? Nerede bir şeyi alacağız? İşte biz dünyaya bunları öğrenmeye geldik. Bu kadar basit. Ama o kadar basit gibi görünen şey ne kadar kimilerine zor, kimilerine ne kadar büyük eziyet geliyor. İşte bizler şifa yolcuları olarak ve bunu ilerletmeye aday kişiler olarak öncelikle kendi alanlarımızı ve sınırlarımızı bilmek, belirlemek, korumak ve muhafaza etmek durumundayız. Bu sadece dışarıya karşı değil, kendimize karşı da. Hani kul hakkı yemek, kendi hakkını yemek diyoruz ya. Kendi sınırlarını da ihlal etmekten kaçınacaksın.
kendine karşı. Yani bedeninin, duygularının, düşüncelerinin gıdasını ona vereceksin. Karnın acıktığında, hayır ben seni beslemeyeceğim demiyorsan, duygularının da, hatta aralarda işte müziğin de, hareketin de gıdalarını bedenimize vermek önemli. İşte bunları aslında bir terapinin parçası olarak burada yapıyoruz. Ve bu kampı bir hayat gibi düşünün. Öğreniyoruz, anlıyoruz, deneyimliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, topraklıyoruz. Sabaha acıkıyoruz, yeniden başlıyoruz. Her gün yeniden doğuyoruz. Her gün yeniden yepyeni bir şeye başlıyoruz. Ya bugün güneşin olsa selamladık. Yarın niye yapalım ki? Bilmiyorsun ki yarın güneş nasıl doğacak. Bilmiyorsun ki yarın güneşin enerjisine, hatta doğumunu görüp göremeyeceğin de belli değil. Belki saklanacak, belki seninle saklambaç oynayacak, belki naz yapacak, belki çıkacak, gülecek, belki sana başka şeyler anlatacak. Öyleyse anın içerisinde bu akışı yakalayabilmemiz çok önemli. Ve kendi haklarımızı, kendi sınırlarımızı kendi nefsimize ihlal ettirmekten kaçmak birinci ödevimiz. Bakın, bir şifacının şifacı olmasının en önemli unsuru onun müdahaleden, kendi hayatına ve başkalarının hayatına müdahaleden kaçınması. Nasıl ki diyoruz, gidip de başka bir insanın ihtiyacı olmayan bir kişiye zorla şifa yapmak, zorla bir şey öğretmeye çalışmak bir müdahaledir ve bir yük sana verir. İşte aynı şekilde senin ihtiyaçlarını kendine vermemen de bir sınır ihlali, yapacağın bir işin aşırısına gitmek de bir sınır ihlali. Diyelim ki bir avuç yemekle doyacakken 10 tas yemek yemek bir sınır ihlalidir. Burada diyelim ki bir yarım saat dans edip güzel böyle haller ve anlar yaşamak varken sabaha kadar uyumayıp dans etmek de bir sınır ihlalidir. Had bilmezliktir. Ve her türlü had bilmezlik had müdafacıları tarafından gerçekten büyük cezaya çarptırılırlar. Buradaki ceza kanunun işleyişi. Hiç kimse bize karşı gelip de bir ceza veren sistemde değil. Ama ateşe elini dokundun, cız yandı. Ateş beni cezalandırmadı. Ben sınır ihlali yaptım. Onun için alanlarınızı bir daha burada iyice hissedin. Birbirinize dokunurken, sarılırken de, birbirinize konuşurken de, birbirinize bir soru sorarken de, bir hali anlatırken de o ne kadarını alabilir, ne kadarını almaz. Sen ne kadarını alabilirsin, ne kadar da taşarsın. İş sütü taşırmak değil, kaymak tutturmak hayatınızı. Hayatınızın kaymağını yemeniz için nerede, nasıl, ne kadar davranacağımızı bilmek çok önemli. İşte hepimizin bildiği, şu anda anlattıklarım hiçbirinizin bilgisinin ötesinde değil. Diğer taraftan kendimiz bunu bildiğimizde hayatımızın içinde denge başlıyor. Kim ne kadar yaklaşacak, o kadar yaklaşabiliyor. Kim sana ne verecek, o ihtiyacın olanını vermek üzere dünyanın öbür ucundan kalkıp geliyor. Kainatın dört bir tarafından bir sürü
varlıklar hizmete geliyor. Özellikle negatif musallatlar, dışarıdan bir sürü kan emiciler, ruh emiciler ve olumsuz frekanslara maruz kalanlar en çok hadlerini bilmeyenlerdi. Bakın ne kadar önemli bir kavram. İşte bu sebeple kendinize ve çevrenize şöyle bakın. Mesela diyelim ki bir bilgi alacaksın. O bilgiyi alabilmenin dahi bir yeri, zamanı var. Biz buna zaman ve mekan kesişmesi diyoruz. Doğru yerde ve doğru zamanda sormadığın bir sorunun dahi cevabı işine yaramıyor. Ben sorduklarınızı söylüyorum ama sen yerinde ve zamanda sormadığında işine yaramıyor senin. O bilginin doğru olup olmamasının dahi bir önemi yok. Çünkü zaman ve mekanın doğru yerde kesiştiği yerin, şeyin adı vaktiyle. Bazen diyorsunuz ya niye bunu çok sık kullanıyorsunuz? Çünkü zaman ve mekanın örtüşme halini o biliyor. O ayarlıyor ve benim varlığım ve ruhumla işbirliğiyle yapılıyor bu. Onun için zamanla kavga etmekten, zaman koymaktan, zamanı yönetmeye çalışmak ve yetişmeye çalışmaktan özgür olmamız çok önemli. Birisi bir şifayı talep edebilir. Burada benden belki 8 yıl, 10 yıl, 5 yıl önce bazı şifaları talep etmiş olanlar var. Vaktiyle demişiz, gerçekten de tam şimdi vaktiyle oldu. Ama 5 sene evvel değil, 1 ay evvel değil. Bunları yaşadınız. Sizinle yaşayacak da çevrenizde bir sürü insanlar olacak. İşte o zaman ve mekanın, sanki o iki eksenin, artının, yatay ve dikeyin an be an çakışmasının buluştuğu noktada olmaktır. Haddini ve sınırını biliyor olmak. Bunu bilemeyenler, bilebilmek için topraklanmak üzere bir sürü çarpılmalar yaşadılar hayatlarında. Sizler de, ben de yaşadık. Fazladan bir şey vermek de haddi aşmak. Fazladan almak da. Bunlar bir nevi kul hakkı yemek. Kendi kul hakkını yemek. Onun için öncelikle hani o havuzda anlattığımız gibi her kahkahanın, her neşenin içerisinde tatlı bir hüzün vardır. O çörek otunu oraya siz koyun, bilin ki her şey fani ve geçip gidecek. Diğer taraftan burada eğlenelim, mutlu olalım, gülelim. Diğer taraftan bilelim ki bu sadece buraya, şu ana özgün bir hal. Geçecek, ölecek. Ama bu tadın damağımızda bir tesiri hep var olacak. Eğer buradaysan ve o zaman kesişmesinin içinde vaktiyle kendinle buluştuysan, buluşmadıysan o iz de yok. Hepsi geçti, gitti, öldü. Bu sebeple birçok kişi hiç yaşanmamış yaşamlar ve ölüp giderken hiç yaşamadan öldü gittiler. Olur mu? Yaşadık, oldu bitti geçti. Bir daha tekrar olsa, keşke bir fırsat daha verilse. Şu anda bir fırsat daha var. O da gerçekten kendimizde, kendimiz olarak, özgür olarak, canım oturmak istiyorsa da otururum. İlla oyna. Seyretmek istiyorum. Yere de otururum. Odama da gidebilirim. Hoplayıp zıplayabilirim. Bedenimin, duygumun, düşüncemin, varlığımın, ruhumun ihtiyacı neyse bir koklarım, bir ağzımdaki tada bakarım.
şöyle bir havaya, rüzgara ve bunların hepsini içeride yapar. Duyu ölçerlerin, frekans ölçerlerin neye izin verdiyse izin verdiğince orada ol, eğlenelim, mutlu olalım, güzelliklerin tadını çıkaralım.